Yorgun Ağaçlar ve Akça Ağaç'ın büyüsü. Bir zamanlar uzak, çok çok uzak diyarlarda, Kaf Dağı'nın ardında, büyülü bir ormanda çeşit çeşit ağaçlardan oluşan büyük bir topluluk yaşarmış. Her biri göğe uzanan dalları, upuzun boyları, bazen yemyeşil, bazen de sararan yaprakları ile salınırmış maviliklerde. Çoğu çok yaşlıymış bu ağaçların. Kimi bir asırdır kök salmış büyülü ormana, kimi bir asırdan da fazla. Bu yüzden her biri ayrı bilgeymişler. Sayısız mevsim geçişine tanık olmuşlar. Kışın soğuğu olsa da bol bol yağan yağmurlar, karlar en yakın dostlarıymış bu ağaçların. Kış uykusuna yatarlar, beslenirler, dinlenirler, bahara hazırlanırlarmış. Bahar geldi mi dallarını toparlar, yeşillerle donatırlarmış. İlkbahar bu büyülü ormanda çok eğlenceli geçermiş. Tüm orman ahalisi her gün şenlik yaparmış. Kuşlar şarkılar söyler, sincaplar, maymunlar daldan dala geçer dans edermiş. Yazın sıcakları basmaya başlayınca bu kocaman ağaçlar yaprakları ile gölgelik olurmuş tüm hayvanlara. Ağaçların altında orman ahalisi sıcak nedir bilmeden yaşar gidermiş. Ağaçlar güneşte yorulurmuş, kimse fark etmezmiş. Günlerden bir gün yaz solmaya başlamış. Sonbaharın serinliği havayı doldurmuş. Ağaçlar dallarında koca koca yazın yorgunluğunu hissetmiş. Zümrüt yeşili yapraklarıyla meşe ağacı hafif esintiyle hışırdamış. Artık değişiklik istiyorlarmış. Huş ağaçları yumuşak bir iç çekişle sallanıyor, yaprakları yazın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyormuş. Yaprakları narin bir sarı tonuna dönüyormuş. Yaprak dökmeyen çam ağaçları bile gelecek serin ve canlı sonbahar günlerini nedenle özlediğini düşünmeden edemiyormuş. Ancak bu ormanda herkesin dikkatini ve hayranlığını çeken bir ağaç varmış. O da akça ağaçmış. Yaprakları sararmakla yetinmez, alevler gibi parlarmış. Parlak kırmızı renkleriyle tüm ormanı alevlendirirmiş her sonbahar geldiğinde. Diğer ağaçlar akça ağacın bu görkemli rengine hayran kalırlarmış. Bir gün akça ağaç, senin sırrın nedir?" demiş meşe ağaçlarından biri. Huş ağacı, "Sanki akça ağaç dallarında sonbaharın sırlarını taşıyor," demiş. Bütün orman alev alev ışık saçan akça ağacın etrafına toplanmış hemen. Bilge yaşlı meşe konuşmuş oradan öylece. "Bize sırrını vermezsen gitmeyiz buradan," demiş. "Yapraklarını nasıl bu kadar muhteşem ve kırmızı bir tona çeviriyorsun?" Akça ağaç sıcak bir gülümsemeyle, "Yapraklarımı kırmızıya çeviren sihir değil, değişen mevsimlere ve doğanın uyumuna olan sevgim. Değişim rüzgarlarını tüm kalbimle kucaklıyorum ve o sevgi yapraklarımı ateşli bir sonbahar kutlamasına dönüştürüyor," demiş. Meşe dayanamamış bu sözlere. "Nasıl olur akça ağaç," demiş. "Koca yaz nasıl yıprandık. Şimdi ise yapraklarımız dökülecek, dallarımız kupkuru kalacak. Bu durum seni üzmüyor mu? Nasıl bu denli neşeli olabiliyorsun?" demiş. Akça ağaç, "Gelin yamacıma gelin. Ey güzel ağaçlar, size anlatacaklarım var," demiş. Eskiden, çok çok eskiden, bu ormanda benim atalarım kök salmışken çok soğuk bir kış yaşanmış. Karlar yağmış, her yer bembeyazmış. İşte öyle bir gün minik bir sincap
Anne sincap ve baba sincapın sözünü dinlemeyip atmış kendini sokağa. Halbuki sincaplar soğuk havalarda çok üşürlermiş. Öyle çok üşürlermiş ki soğuktan donup kalırlarmış. Hareket bile edemezlermiş asla. Bizim minik sincap dona kalmış Akçadede ağacın yamacında. Akçadede ağaç ne yapsa da minik sincapı kurtarsa diye başlamış düşünmeye. Ormanın bilge ve iyi kalpli büyüğü Akçadede o an minik sincaba yardımcı olabileceği eşsiz bir yeteneği olduğunu fark etmiş. Ya çocuklar, o sonbaharla birlikte büründüğü ateş kırmızısı yaprakların özel bir büyüsü varmış. Bunu ömrü boyunca yalnızca bir defa kullanabilirmiş. O an hiç tereddüt etmeden bu yaramaz minik sincap için harekete geçmiş. Dallarımdan düşüp toprağa can veren kızıl yapraklar alev alsın. Toprak ısınsın, küçük sincabı sarsın ve sarmalasın demiş. O an toprak ısınmış. Minik yaramaz sincap kıpırdanmaya başlamış. Önce minik burnu seyirmiş, sonra gözleri yavaş yavaş aralanmaya başlamış. Kendine gelince de minnettar bir cıvıltıyla dönmüş hemen gerisin geri anne ve babasının sımsıcak evine. Akçaağaç Dede sincapın yeniden güç kazanmasını sağlayabildiği için çok mutlu olmuş. Ayrıca ormanın en cesur, en kahraman ağacı olmuş. Toprak bu olayı yüzyıllardır nesilden nesile aktarmış. Akçaağaç Dede tıpkı edindiği dostluklar gibi her mevsimin kendine has bir güzelliği ve amacının olduğunu anlamış. Çünkü sonbahar olmasaydı yaprakları kızarmayacaktı. Toprağa ulaşmayacaktı. O günden sonra hep dimdik ve gururlu bir şekilde ayakta durmuş. Her mevsimi minnettarlıkla dolu bir kalple karşılamış Akçaağaç Dede. Bu hikayeyi duyan ağaçlar çok şaşırmışlar. Akçaağacın yapraklarının kırmızıya dönmesinin nedeni sihirli bir büyü olduğu kadar her mevsimin güzelliğine duyulan derin bir takdirmiş aslında. Hayat değişimlerden oluşuyor. Öyle değil mi aslında? Neler değişiyor hayatta, neler mesela? Mevsimler, bazen kendi hayatımızdan bir şeyler. Yaşanılan değişimleri güzelliğiyle kabul edersen içindeki sihri keşfedebilirsin aslında, demiş Akçaağaç. Akçaağacın bilgeliğinden ve doğaya olan sevgisinden ilham alan meşe, huş ağacı ve diğer tüm ağaçlar değişen mevsimleri yenilenmiş bir güçle kucaklamaya başlamışlar. Hatta ne olmuş biliyor musunuz çocuklar? Bazı meşe ağaçları da içindeki sihri keşfedip kızıl meşe olarak anılır olmuş.